Kolektif Batı'nın sihirli ve ikiyüzlü kavramı kural temelli düzen çökerken, 1945 sonrası İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük galibi Amerika Birleşik Devletleri, coğrafyası, nüfusu, nükleer askeri gücü ve üretim gücü sahipliğinin büyük rüzgarını arkasına alarak küresel hegemon olduğunu Amerikan barışı, Pax Americana üzerinden dünyaya ilan etti. Anglo-Sakson cephede küçük ortağı Büyük Britanya'nın büyük sıfatı artık kalmamıştı. Hegemonyayı okyanusun diğer tarafındaki akrabasına devretmişti. Amerikan hegemonyasına karşı denge. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü dengeleyecek yegane karşı güç Komünist Sovyetler Birliği'ydi. İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa cephesinde 1942 sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan, Nazileri yenen ve gerçekte Stalingrad sonrası Avrupa'yı kurtaranlar onlardı. Nazi Almanyası karşısında 25 milyon insan kaybına neden olan Sovyet zaferi, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini ürkütmüştü. Anglo-Sakson tarihinin gördüğü en büyük amfibi saldırı harekatının Fransa Normandiya sahillerine yapılmasının bir nedeni de batıdan ilerleyerek Berlin'e hızla yaklaşan Sovyet ordularını dengelemek içindi. Vekalet savaşları ve nükleer denge. Neticede dünyada 1949 sonrası bir denge kuruldu. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet etki alanlarına bölündü. Sovyetlerin 1949 yılında nükleer güç olmasıyla iki kutuplu bir dünya ortaya çıktı ve Sovyet rejimi yıkılana kadar kabaca 40 yıl kapitalizm ile komünizm, liberal demokrasi ile otokrat sosyalizm arasındaki bilek güreşi nükleer dehşet dengesi üzerinden Soğuk Savaş paradigmasıyla devam etti. Ancak her iki taraf doğrudan birbirleriyle savaşmadan vekalet savaşları üzerinden sıfır toplamlı küresel jeopolitik hedeflerini başarmaya yönelik kriz ve çatışmaları tetiklemek ve sürdürmekten geri kalmadı. Amerika Birleşik Devletleri komünizmi şeytanlaştırarak bu rejimle yönetilen devletlerin mahanist doktrin gereği okyanus ve deniz kıyılarına inmesini önlemeye çalıştı. Bu durum, Spikeman'ın kenar kuşak jeopolitiği ve George Kennan'ın Sovyetleri çevreleme doktriniyle tam uyumluydu. 1950'de Kore ve 1955-73 arasında Vietnam savaşları bunun için yapıldı. Jeopolitik çıkarlar için ideolojik savaş kullanıldı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri hem Kore'de hem de Vietnam'da kaybeden taraf oldu. Komünistlerin Pasifik kıyısına inmesini önleyemedi. Sovyetler de Orta ve Doğu Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgalinden kurtarıp komünist hükümetleri iş başına getirdikleri devletlerin etki alanlarından çıkmasına izin vermiyordu. 1956 Macaristan ve 1968 Çekoslovakya müdahaleleri bunun içindi. Afrika, Asya ve Güney Amerika kıtalarında her iki başat güç etki alanlarını ideolojik mücadele altında Rodezya'dan Angola'ya, Guatemala'dan Şili'ye, Endonezya'dan Filipinlere, Türkiye'den Yunanistan'a pek çok gelişmekte olan devlet coğrafyasında genişletmeye çalıştı. Birleşmiş Milletler ve Kurallar Sistemi. Diğer yandan iki kutupluğa ve yaşanan pek çok vekalet savaşına rağmen Büyük Savaş'ın galipleriyle Almanya'ya savaş açan Sovyetler dahil 50 müttefik ülkenin 1945'te San Francisco Konferansı ile kurduğu Birleşmiş Milletler düzeni, gerek yan kuruluşları ve gerekse Güvenlik Konseyi üzerinden küresel bir kurallar sistemini sürdürmeyi başardı. UNESCO, UNICEF, UNHCR, Dünya Sağlık, Dünya Denizcilik, Dünya Havacılık, Dünya Telekomünikasyon Teşkilatı gibi onlarca Birleşmiş Milletler organı en azından uluslararası bir disiplin ve kurallar sistemini kurabildi ve idame etti.
Benzer şekilde imzacı olsun olmasın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ya da nükleer yayılmayı önleme antlaşması gibi Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin büyük çoğunluğunun imzaladığı sözleşmeler ve antlaşmalar en azından teamülü hukuk kapsamında dünya devletleri için bağlayıcı olma özelliğini taşıyordu. Bu kurallar düzeni 1945-1989 arasında devletler arası ilişkileri ilgilendiren her alanda ister komünist, ister liberal, ister otokrat, ister demokratik olsun mevcut işleyişe bir disiplin getiriyor, aynı zamanda küreselleşmeyi mümkün kılıyordu. Her iki kutbun kendi siyasi, askeri ve ekonomik kurumları, NATO, Varşova Paktı, Avrupa Topluluğu ve Comecon gibi vardı. Birleşmiş Milletler kuralları Amerika Birleşik Devletleri jeopolitiği için esnetilebilir. Diğer taraftan mevcut kurallar sistemi jeopolitik alanda sıfır toplamlı kriz alanları için geçerli değildi. Jeopolitik çıkar çatışmalarının yaşandığı alanlarda hegemonun desteklediği çözüm tarzı esas kabul ediliyordu. Örneğin 1962 Küba füze krizinde adaya yerleştirilen Sovyet füzelerinin geri çekilmesi için Amerika Birleşik Devletleri okyanus sularında tek taraflı abluka, karantina harekatı uygulayabiliyor, Sovyet ticaret gemileri buna uyum gösteriyordu. Zira hegemon denizde güçlüydü. Hegemon kendi çözümüne aykırı hamleleri de önlüyordu. 1963'te Kıbrıs'ta Türklerin katledilmesine karşı Ankara'nın 1964 Haziran ayında başlattığı harekatı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir mektupla durdurabiliyordu. Ya da Filistin'de 1967 sonrasında Arapların topraklarından edilmesine hegemonyanın kural koyucuları, Orta Doğu'da kalesi ve vassalı İsrail aleyhine asla ses çıkarmıyordu. Benzer şekilde hegemonun böl ve yönet prensibi içinde özellikle kenar kuşak üzerindeki devletlerde kendi çıkarlarına aykırı gördüğü rejimleri CIA, USAID, Peace Corps gibi unsurlar ve yerli işbirlikçiler sayesinde devirmesi sıradan uygulamalardı. İran'da, Guatemala'da, Şili'de, Arjantin'de, Endonezya'da, Türkiye'de ve daha pek çok devlette Soğuk Savaş döneminde örneklendiği üzere askeri darbeler düzenlenmesi olağan seçeneklerdi. Bu uygulamalar Soğuk Savaş sonrası turuncu devrimlere ve FETÖ tipi kumpaslara dönüşecekti. Kuralları Birleşmiş Milletler çatısı altında belirleyen büyük hegemon Amerika Birleşik Devletleri, rejim değişiklikleri için yerli işbirlikçiler ile siyasi ortamı şekillendiriyor ve yaratılan kriz ya da darbe sonrası iktidara gelenler, Amerikan jeopolitiği veya ekonomisine hizmet edecek şekilde hareket ediyordu. Birleşmiş Milletler Anlaşması savaşı yasaklamış olsa da Amerika Birleşik Devletleri askeri müdahalelerde davet üzerine müdahale geleneğini Vietnam'da başlatmıştı. Bu modeli Sovyetler de uyguladı. Yıkılmadan önce son olarak 1979'da Afganistan'a davet üzerine müdahale etmişlerdi. Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi. Soğuk Savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin galibiyetiyle bitti. Artık yeni Amerikan Yüzyılı Projesi başlamıştı. Neokon teorisyenleri için Amerika Birleşik Devletleri yerkürenin her alanında kaynaklar ve yeni pazarlar için kural belirleyici ve egemenlik sınırlayıcısıydı. Amerikan askeri gücü artık haritaları değiştirmek, yeni sınırlar çizmek için kullanılacaktı. 2004 yılında Amerikan Başkanı'nın Milli Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice ne diyordu? Büyük Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 22 ülkenin sınırlarını değiştireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri 1990 sonrası tek kutuplu dünyayı inşa etmeye başladı. Önce Yugoslavya'nın parçalanması başarıldı. Avrupa'nın merkezinde bugün Gazze'de yaşananlara benzer vahşet içinde Balkanlar paramparça edildi. 1999 yılında Sırbistan'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan NATO'yu saldırttılar. Daha sonra 11 Eylül 2001 saldırıları geldi. Bu süreç teröre karşı küresel savaş paradigması ile
Amerika Birleşik Devletleri insan haklarına yönelik pek çok kuralı ortadan kaldırdı. İşkence meşrulaştırıldı. Amerikan başkanının direktifleriyle Tomahawk veya drone saldırıları ile yargısız, sorgusuz sualsiz binlerce insan yok edildi. Afganistan'a ve daha sonra Irak'a askeri müdahalelerde büyük hegemon uluslararası hukuku tanımadı. Libya ve Suriye'ye gerek teröre karşı küresel savaş, gerekse koruma hakkı üzerinden müdahale ettiler. Koruma hakkının icadı. Kaynağını emperyal devletlerin uluslararası hukuku 3. dünya ülkelerine farklı yorumlamasından alıyordu. Kolektif Batı'ya göre 3. dünya devletlerinin egemenliği tartışılmaya açıktır ve bu devlet başarısız devlet olarak halkına zulmederse müdahale edilebilir. Bu hakka da koruma hakkı, right to protect adı verildi. Örneğin Libya'da 15 Şubat 2011'de başlayan Arap Baharı'nın son safhasında Amerika Birleşik Devletleri'nin uydurduğu bu hak, Libya'nın parçalanması ve Kaddafi rejiminin düşürülmesine hizmet etti. Bu süreçte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin'in veto kullanmadığı 2 ayrı karar ve İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa tarafından onaylandı ve kanunsuzca uygulandı. Bu kararlar rejim değişikliğine ve yargılama süreci olmadan devlet görevlilerinin infazına izin verecek şekilde esnetildi. Onlara göre devletler Batı, Doğu, kural temelli düzen ve kuralsızlık, medeni, gayrimedeni, demokratik, otoriter ayrımları üzerinden sınıflandırılıyordu. Egemenlik onlara, yani medeni dünyaya aitti. Medeniyetin tek eli kolektif batıda mı? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne göre medeniyetin hakimi onlardı. Avrupa Birliği Dışişleri Komiseri Josep Borrell, 2022 yılında bir konferansta şunu söyleyebiliyordu. Avrupa bir bahçe ve dünyanın geri kalanının çoğu balta girmemiş bir ormandır. NATO 2022 konsept belgesinin girişi de şöyleydi. 1 milyar vatandaşımızı koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Peki kimin karşısında? Böylece Batı'nın güçlü devletleri uluslararası hukukun işlemesinde hiyerarşik üstünlüğe oturtuldu. Bir nevi askeri güce dayalı devletlerin hukuk sistemi yaratıldı. Hegemon, tek kutuplu dünya düzeninde her şeyi yapabilirdi. Afganistan'a, Irak'a, Libya'ya, Suriye'ye saldırabilirdi. En yakın müttefiki ve Orta Doğu'da kalesi İsrail, sivil asker demeden her şeye ve herkese saldırabilir ve asla hesap vermezdi. İsrail Başbakanı Ariel Sharon 2001 yılında ne diyordu? İsrail'in başkalarını yargılama hakkı olabilir ama kesinlikle hiç kimsenin Yahudi halkını ve İsrail devletini yargılama hakkı yoktur. Hollywood filmlerinin de desteğiyle Amerikan askeri gücünün yarattığı dehşet ve korku iklimi, Amerika Birleşik Devletleri sermayesine tüm kapıları açtı. Neoliberal kapitalizm gümrük duvarlarını, korumacılığı silip süpürüyor, Amerikan doları hakimiyetini koruyordu. 2001 ile 2012 arasında Amerika Birleşik Devletleri kural temelli dünya düzeni kavramını pek sık kullanmadı. Terörle küresel savaş dönemi içinde daha çok Washington Consensus ve koruma hakkı kavramları tercih edildi. Washington Konsensusu Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, NATO, Avrupa Birliği ve dolar hakimiyetinden başka bir şey değildi. Oydaşma için oy birliği gerekir. Oy birliği Avrupa'da NATO genişlemesi, Pasifik'te ikili anlaşmalar ile sağlanırken anlaşamayanlar için Amerikan ateş ve kumpas gücü kullanıldı. Başkan Bush ne diyordu? Ya bizimlesin ya düşman. Zayıf devletleri koruyacak güç henüz yoktu. Amerika Birleşik Devletleri ve kurduğu koalisyonların gücünü o dönem sorgulayacak veya karşı çıkacak Asya güçleri hazır değildi. Böylece
Küresel Güney, kendi çıkarlarını koruyacak çok kutuplu bir dünya arayışı içine girmişti. Büyük güçlerin rekabet dönemi ve kural temelli düzen söylemi başlıyor. 2008 ve daha sonra 2012 ekonomik krizleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dolayısıyla Anglo-Sakson dünyanın gerileme süreci hızlandı. Kenar kuşak, Rusya ve Çin'in yakınlaşması ve askeri alanda işbirliği sonucu büyük yara aldı. Rusya'nın 2008 Gürcistan ve 2014 Kırım müdahaleleri karşı hamleler sürecini başlattı. Sanayi, ticaret, üretim kapasitesi, teknoloji ve finansta Çin'in son 10 yılda elde ettiği başarılarla 2012 sonrası Güney Çin Denizi ve Tayvan konusunda sert bir politikaya yönelmesi, kuşak ve yol girişimiyle Asya, Afrika ve Okyanusya'da etki alanını büyütmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuku esneterek Right to Protect, koruma hakkı üzerinden silaha dönüştürme dönemini kapadı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi 2017'de büyük güçler rekabet döneminin başladığını ilan etti. Artık terörle küresel savaş dönemi kapanmıştı. Çin ve Rusya'nın yakınlaşmasının önlenemeyişi, İran ve Kuzey Kore'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne meydan okuyacak şekilde askeri güç geliştirmeleri, küresel güneyin örgütlenme ve Asya güçlerine yakınlaşmaları dengeleri bozdu. 2022 sonrası kural temelli düzen kavramı büyük yoğunlukta kullanılmaya başlandı. Liberal, kapitalist değerlerin öne çıkarıldığı kural temelli düzen, Rusya'nın Ukrayna müdahalesi sonrasından özellikle çok sık gündeme gelmeye başladı. Bu kavram, kendileri son 80 yılda kural tanımadığı halde, kendi düzenlerine karşı çıkan devletleri kural temelli düzen dayatmasıyla hizaya getirmek için üretilmiş bir kavramdı. Moral üstünlüğünü kaybeden kolektif Batı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail-Hamas Savaşı'nın aynı döneme denk gelmesi, Batı'nın moral üstünlüğünü yok etti. Ukrayna'da Rusya'nın müdahaleye NATO genişlemesinde ısrar ile teşvik edilmesi sonucu oluşan dengesizliği dünya görüyor. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri koruması altında hukuku ve insanlığın teamüllerini hiçe sayması kural temelli düzenin sonunu getirdi. Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini çoğunluk devlet kınasa da dünyada bunların büyük kısmı Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ve ambargolara katılmıyor. Artık 8 milyarlık dünyada 1 milyarlık kolektif Batı karşısında bugüne kadar ezilen ve parya muamelesi gören onlarca devlet, Rusya ve Çin gibi Asya güçlerinin oluşturduğu çok kutuplu dünyanın kendileri için daha emniyetli olduğunu görüyor. Aynı durum Gazze'de yaşanıyor. Kural temelini savunan Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri yardımıyla soykırım yapan İsrail'e karşı uygulanan çifte standart, sadece küresel güney gibi 19. yüzyıl sonrası kolektif Batı'nın sömürgesi olmuş devletleri rahatsız etmiyor. İrlanda bile İsrail'in aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yanında yerini alabiliyor. Dünyada çoğunluk devlet Hamas'a terör örgütü demiyor. Konsolosluk ve hastane vuran kural temelli düzen. Artık Amerikan hegemonyasının kendini yaldızlı kağıda sardığı kural temelli düzen ambalajı yırtıldı. Zayıfı korumak için örgütlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi artık görevini yapamıyor. Zira jeopolitik çıkarlar artık sınır tanımıyor. Ne hukuk ne ahlaki normlar söz konusu değil. Hastane vurulabiliyor. Ya da Birleşmiş Milletler kontrolündeki sahadaki insani unsurlar dahi askeri hedef olabiliyor. Viyana Sözleşmesi ile koruma altında olan büyükelçilik ya da konsolosluk binaları saldırıya uğrayabiliyor. En tehlikelisi artık hegemon çok tehlikeli şekilde kural tanımamazlığı kural olarak benimsiyor. İsrail'in aleyhinde bugüne kadar çıkarılan yüzlerce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmamasını eleştirmeye bile tenezzül etmiyor.
Gazze'de ateşkes kararı çıktıktan sonra Amerikan Büyükelçisi çekimser kalarak onay verdiği bu karar için bağlayıcılığı yok diyebiliyor. Seçilmiş alanlarda hegemon ve kuyruğuna takılanlar için ikiyüzlülük serbest. Zayıf kuralları delerse kafasına Tomahawk ya da Predator gönderilebilir. Kural bu. Hukuka bağlılık tamamen jeopolitik çıkarlara bağlı ve seçicilik üzerine oturuyor. Ukrayna'da Rus bombardımanında 10 kişi ölmüşse yer yerinden oynatılır. Ancak Gazze'de kadın ve çocukların üzerine halı bombardımanı yapılırsa İsrail kınanmaz. Bugün Etiyopya'da 2020 sonrası sivil savaş ve açlıktan ölen 500 bin kişiyi ya da Yemen'de iç savaş, ambargo ve kıtlık nedeniyle son 10 yılda ölen, sakat kalan yüz binlerce çocuğu kim hatırlıyor? Amerika Birleşik Devletleri hegemon koltuğunu bırakmamak için kural tanımıyor. Amerika Birleşik Devletleri kural temelli düzen için Batı hegemonyasının gerek şart olduğunun kabul edilmesini istiyor. Yani çok kutuplu dünya yerine Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği liderliğinde tek kutuplu bir dünya. Bu dünyada Tanrı'nın rolünü sadece Amerika Birleşik Devletleri başkanları ve müesses düzenleri oynayabilir. İstenen budur. Bu düzeni dünya 1989 sonrası yaşanan dönemde gördü. Görmeye devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin panik halinde piyasaya sürdüğü kural temelli dünya düzeni kavramı jeopolitik arenada artık bitti. Amerika Birleşik Devletleri'nin kenar kuşak jeopolitiği ve neoliberal ekonomik emperyalizmi için askeri gücünü dayatma dönemi artık kapanmalıdır. İnsanlık bu dayatmadan çok çekti. Fransız stratejist Pascal Boniface şöyle diyor: Artık Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın tüm dünyayı yönettiği devir sona erdi. Tüm ülkeler Washington'ı takmadan kendi gündemlerini yürütüyor. Sadece Avrupalılar kendilerine söyleneni yapıyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri neoliberal kapitalizmi kan sınırları çizerek genişletti. Almanya'nın Hitler döneminde hayal ettiğinin çok daha büyüğünü dünya hakimiyeti için kurguladı. Bu gidişe dur denmese ulus devletler parçalanmış, kaynakları çok uluslu dev batılı şirketlerin sınırsız kullanımına açılmış, insanları köleleştirilmiş, yerlerinden edilmiş olabilirdi. Asya güçleri yükseliyor. Bunu sayılar ve olgular söylüyor. Rusya'ya uygulanan jeopolitik kuşatma ters tepiyor. İsrail çöküşünü ancak İran-Amerika Birleşik Devletleri savaşıyla önleyebileceğinin bilincinde, Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde ve yönlendirmesinde dünyayı ve bölgeyi ateşe atıyor. Çöken imparatorluk ve büyük hegemon geri çekilirken anafor ve karmaşa yaratır. Gücü kolay bırakmaz. Geri adım atarken yeni hamle yaparlar. Ancak bu zikzaklar sonucu değiştirmez. İran'ın bu satırlar yazılırken İsrail'e drone saldırısı yapmasının sonuçları gelecek günlerde ortaya çıkacaktır. Ancak İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la topyekün savaşa girmesi nihai amaçtır. Ancak Ukrayna'da gerileyen, Pasifik'te geçen her gün Çin'le arasındaki dengesizliği büyüten Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'da büyük enerji kaybına uğrayacak bu krize İsrail çıkarları için girerse büyük hata yapmış olacaktır. Bu süreçte Türkiye kritik bir durumdadır. Ankara asla İran'la Türkiye'nin ilişkilerini düşmanlaştıracak tuzaklara düşmemelidir. Türkiye'nin NATO üyesi olmasının en büyük dezavantajı Amerika Birleşik Devletleri çıkarları için her türlü emrivakiye açık olmasıdır. Örneğin yarın Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir savaş başlar ve İran, İsrail'i koruyan kürecik radarını imha ederse NATO 5. maddesi işleyecek ve Türkiye de İran'la savaşa girecektir. Bu durumda Ankara, Türk halkının neredeyse %90 oranında desteklediği Filistin halkını soykırıma uğratan İsrail'le müttefik durumuna düşecektir. Türkiye asla bu büyük tuzağa düşmemeli,
asla hava sahasını Amerikan ve müttefiklerinin hava ve füze harekatına açmamalıdır. Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşına, İsrail-İran krizine sadece Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği mercekleriyle bakarak jeopolitik mücadelenin asıl resmini görmezden gelerek Batı'nın kural temelli uluslararası düzen aldatmacasına kanarak bir yere varamaz. İçimizdeki Amerikan ve İngiliz mandacılarının medya üzerinden kamuoyunu Amerika Birleşik Devletleri ve dolayısıyla İsrail yanında tutacak aldatıcı yorum ve değerlendirmelere inanma saflığına halkımız düşmemelidir. Cem Gürdeniz.